Selamlar From hayranları, gören göze hoş geldiniz. Yine bir saat izlediğimiz ancak yine gizemlerden başka bir bok öğrenmediğimiz dizinin yeni bölümü yayında. Bu bölümde de senaristin gelmiş ve geçmişine itinayla dua ettiğimi paylaşarak videoya başlayayım. Şimdi ilk olarak bizim Şerif'in ofisinde bu sarı kıyafetli adamın ceketi büyük bir tartışma konusu oluyor. Bu sırada Jade bir önceki bölümde Victor'ın bu küçük kalıntıların yanında rastladığı mantar dolu kaseye bakıyor. Canolar unutmayın, burası sarı kıyafetli adamın Sofya'nın kıyafetleriyle dolu valizi gömdüğü yer. Bu adam buraya geri döneceğini bilen ve buna göre plan yapan birisi. Aslında gördüğümüz sarı kıyafetli adamın onun orijinal formu olduğuna da inanmıyorum ben ya. Kimliğini gizli tutmak için muhtemelen her döngüde şekil değiştiriyor. Ve abimiz en başından beri buradaydı. Birinci sezondaki bir sahnede canavarlardan biri Julie'ye "Beni hatırladın mı?" diye sormuştu. İşte bu canavar bence sarı kıyafetli adamın 3 döngü önceki formu. Daha sonraki bir sahnede Victor sarı kıyafetli adamın kasabaya herkes gibi bir arabayla geldiğini açıklıyor. Kasaba halkının dostuymuş gibi davranmış, yani Sophie ile aynı stratejiyi izlemiş. Bu karakter sizin bu oyunu yüzyıllardır devam ettirdiği belli. Sofya ve sarı kıyafetli adamın geçmişte olanları bilmelerinin ve en sevdiğim kısım burası gibi şeyler söylemelerinin sebebi aslında bu. Geçmişte bir döngüde yaşadığını bildiğimiz tek karakter Victor. Jade, Tabitha, Julie gibi karakterler geçmiş döngüleri deneyimlediler. Ancak bunu yaşayarak değil, rüyalar, vizyonlar ya da hikaye yürüyüşü gibi şeylerle yaptılar. Henry bu sarı kıyafetli adamı karısı Miranda'nın tablolarından tanıyor. Bunu 3. sezonda onun bodrumunda görmüştük. Miranda kasabaya gelmeden önce bile gördüğü imgeleri tabloya döküyordu. Bu tablolar arasında dayımızın da tanık olduğu ve onlara zamanlarının azaldığından başka bir bok söylemeyen veledin de olduğu bir tablo vardı. Ulan ne şöyle yapın ne böyle yapın diyorsun, gelmişsin zamanımız azalıyor diyorsun sadece ya. Lan yüzyıllardır burası döngüdeyse kusura bakma da bunların da bok yemesi söz konusu ya. Az net olmanız lazım oğlum. Yani madem bu döngüden çıkmak istiyorsunuz, o zaman açıkça söyle adamlara, de şunu yap, bunu yap, buraya git, şunu yap. Şimdi Jade ve Tabitha'nın Christopher ve Miranda'nın anılarını taşıdığını bilen tek kişiler bu odada gördüğümüz kişiler. Ve Boyd abimiz yine aman tadımız kaçmasın, buradaki şeyleri hiç kimseye söylemeyelim diyor. Bunlar artık zaten klasikleşmiş şeyler. De işte lan niye bu insanlar bu gizemin parçalarını birleştirmek için her gün kasabada bir araya gelip yaşanan onca bu saçma olayı tartışmıyorlar diye düşünüyor insan. Mesela bu sarı kıyafetli adamın keşfi Julie'ye söylenmezse geçmişte gördüğü adamın şu an kasabada olabileceği bağlantısını nasıl kuracak bu kızcağız? Sarah'ın evinde Sofya'nın Kenny'nin getirdiği ve babasının arabasından çıkan eşyaların olduğu kutuyu karıştırdığı bir sahne var. Burada baba kelimesini tırnak içinde kullandım. Neyse, bizim saf Sarah özellikle kendi geçmişini göz önüne aldığında Sofya'nın neden burada yaşamayı seçtiğini bilmek istiyor. Çünkü ablam biçer döver gibi önüne gelen herkese kesti attı. Kendi kardeşi de dahil olmak üzere. Şimdi Sofya onu içten içe nazik biri olduğunu düşündüğü için burada olduğunu söylüyor ama bizim kız bence bunu yemez. Ya da yiyebilir ya, bu aralar bayağı bir salaklaştı. Sarah ile yaşamak sarı kıyafetli adam için mükemmel bir şey bu arada. Birincisi, ona gizlilik sağlıyor. Kasaba halkı zaten Sarah'ın yanına yaklaşmak bile istemiyor. İkincisi ise Sarah'a kolay erişim sağlıyor ve onun telepatik yeteneklerine manipüle etme imkanı veriyor. Şimdi bu ablamızı, yani Sarah'yı bir anten gibi düşünün. Geçtiğimiz 4 sezon boyunca ona kötü şeyler yapmasını söyleyen çeşitli sinyaller aldığını gördük. Sarah bu seslerin farklı formlara büründüğünü belirtmişti. Ancak tüm bunları tek bir kişinin mi manipüle ettiğini yoksa birden fazla varlığın onu farklı yönlere mi çektiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey bu varlıklardan birinin Sofya olduğu. Sofya'nın Sarah'ın zihnine sızarak bu fısıltı ritüelini gerçekleştirmesini izliyoruz sonra. Ve bu sahnede büyük bir ihtimalle Sarah'a Sofya'nın sesi gibi gelmiyor duyduğu sesler. Yoksa zaten oyun anında bozulurdu. Sofya ona oldukça basit bir görev veriyor. Lokantadaki sürahiden kendine bir bardak su doldur, bir yudum al ve geri koy. Neyse, sonra devamında Sofya'nın İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesini anlatmasının tek bir amacı var. Sarah'ın ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu görmek istiyor. Sarah burada eğer söyleneni yapmazsa yaptığı ana kadar her gün değer verdiği birine kötü bir şey olacağını düşünüyor. Peki ya yaparsa ve o suyu içmek diğer kasaba halkına kötü bir şey bulaştırırsa? Bu korkusunu da Elgin'e aktarıyor. Elgin ona bir şeyler yapmasını söyleyen sesler hakkında her şeyi biliyor.
Onu Fatıma'yı kaçırması için manipüle eden bu kimin oğlu kadındı zaten. Ancak Elgin kullanıldıktan sonra kadın da ortadan kayboldu. Aynı şey Sera ve sesler için söylenemez. Sera itaat etmeyi reddettiğinde Sofya kendini otel havuzuna atıyor ve kolunu kırıyor. Birinin onu ittiğini söyleyerek Sera'nın duyduğu seslerin gerçek olduğuna onu ikna etmeye çalışıyor. Ve başarıyor. Peki Sofya, Sera'nın suyu koyduğunu ya da koymadığını nereden biliyor? Yani burada bazı şeyler olabilir. Örneğin onu dışarıdan izliyor olabilir. Ya da lokantada olan onunla birlikte çalışan birisi de olabilir. Veya bu lokantada acayip bir olağanüstü bir şey de olabilir. Zaten lokantanın oldukça doğaüstü bir yer olduğunu biliyoruz. Örneğin zırt pırt şarkı falan çalıyor. Kasaba halkıyla uğraşmak için tam doğru zamanı ve doğru şarkıyı da seçmeyi biliyor namussuzlar bu arada. Ayrıca Sofya'nın bu yeteneğini diğer kasaba halkı üzerinde de kullanıp kullanamayacağını, yoksa burayla olan özel bağ nedeniyle bunun sadece Sera'ya özgü olduğunu da merak ediyorum. Her iki durumda da Sera'nın tamamen sarı kıyafetli adamın kontrolü altına girdiğini artık görüyoruz. Tabitha kocasının yerine Jade'in ölmesi gerektiğini söylediğinden beri Jade abimiz de ilk kez konuşuyor. Özür diliyor ve Jade'e geçen gün ormanda Ethan'la ne halt ettiklerini soruyor. Ethan, gözyaşı gölü denilen insanların yaralandıktan sonra iyileşebildiklerini söylediği bir yere inanıyor. Bu göl, Ethan'ın ölen babası Jim'in bölümün sonunda bulması için ona görev verdiği yer. Bu bölümün sonunda böyle bir göl bulmuş olabiliriz, ancak tam olarak ikna olmuş değilim. Buna daha sonra değineceğim. Jade o mantarları da burada yiyor. Daha önce hiç mantar kullanmadım bu arada. Etkisinin ne kadar sürede başladığını veya maksimum etkiye ne zaman ulaştığını falan bilmiyorum. Ama Jade'in bu bölümdeki birkaç saatlik hikaye akışında hiçbir halt olmuyor gibi görünüyor. Eğer videonun sonundaki fragman incelemesi kısmına kadar beklerseniz neler olacağına dair bir teorim var. Lan Ethan'ın radyoda ölü babasıyla konuşmaya çalıştığını gördüğüm an gerçekten üzüldüm ya. Bunu annesinden saklaması ise daha da üzücüydü. Tabitha burada çok akıllıca bir şey yapıyor. Ethan'a bunların hepsinin kendi kafasında olduğunu söylemek yerine gözyaşı gölünü bulma arayışına katılarak ona bu cevapları kendisinin araması için teşvik ediyor. En azından bu şekilde gözü üzerinde olabilecek. Ancak daha sonra da söyleyeceği gibi Ethan babasının asla geri dönmeyeceği gerçeğiyle yüzleştiğinde Tabitha ne yapacak? Burada doğru bir seçenek yok gibi görünüyor. Bu annelik ikilemine ek olarak diğer çocuğu da ormanda bir adamla birlikte nöbetler geçiriyor. Geçtiğimiz bölümde Julie, Randall'ı ikna ederek ailesinin çöken evinin altına girmesini ve Ethan'ın kitaplarını çıkarmasını sağlamıştı. Bizim Randall da kıza yaranacağım diye gitti yıkık evin altına girdi manyak. Bu kitaplar Julie'nin hikaye yürüyüşü yeteneği hakkında ipuçları içeriyor olabilir. Çünkü Ethan hikaye yürüyüşünü ilk olarak bu kitaplardan öğrenmişti. Özellikle önemli olan 2 kitap vardı. Burada küçük mantarların olmasa da güzel bir detaydı. Ayrıca ağacın hem tılsımlarda hem de mağara resimlerinde bulunan sembollere benzediğini de fark etmişsinizdir. Tabitha bu ikisi arasında bir şeyler olduğunu düşünerek araya giriyor ve Randall'a "bak kızımla uğraşma" konuşması yapıyor. İkili hikaye yürüyüşü hakkında bir teori geliştirmeye devam ediyor ama. Julie'nin şu ana kadar yaptığı tüm hikaye yürüyüşleri onu rastgele zamanlara, kendi tabiriyle bölümlere fırlattı. Ancak hikayede yürüyen Fred gibi hangi bölüme gideceğini kontrol etmenin bir yolu varsa, kitap ayrıcı denilen bir şeyin kullanılması gerekecek. Julie bu kitap ayrıcı teorisini test etmek istiyor ve kalıntıların eşiğinden geçip zamanın rastgele bir noktasına veya bölümüne taşınırken Randall'dan bir kez daha ona göz kulak olmasını istiyor. Kitaptaki talimatları izleyen Julie bir kağıt parçasını katlayacak. Geçmişe gidecek, kağıdın üzerine hikaye yürüyüşçüsünün gizli işaretlerini çizecek. Kağıdı oraya bırakacak ve bugüne geri dönecek. Bu bir kitap ayrıcı oluşturmalı ve geçmişle bugün arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlamalı aslında. Julie eğer bu işe yararsa gitmek istediği bölümü not edebilmeyi ve nihayetinde de 3. sezonun sonunda denediği gibi babasını kurtarmayı umuyor. 3. sezonun sonundan bahsetmişken Julie'nin saçlarını kendisinin gelecekteki versiyonuyla aynı tarzda kestiğini de görüyoruz. Yani o ana giderek yaklaşıyoruz. Bu küçük detay önemli çünkü kitap ayrıca teorisinin neden işe yaramadığını açıklayabilir. Şu an günümüzde izlediğimiz Julie ilk Julie değil. Gelecekte bir yerlerde bunu zaten yapmış olan bir Julie var. 3. sezonun sonunda gördüğümüz kişi o ve hem Ethan'ın hem de sarı kıyafetli adamın belirttiği gibi bir hikaye bir kez yazıldıktan sonra asla değiştirilemez.
Şimdi kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz ki ben de sordum. Julie'nin daha önce hikaye yürüyüşü yapıp geleceği değiştirdiğini gördük mü? Mesela Boyd zindandayken ona halat fırlatan kişi Julie olabilir mi? Bundan emin değilim. Boyd 1. sezonun sonunda o uzak ağaçtan geçip zindan çukuruna düştüğünde artık günümüzde değildi. Julie'nin bulunduğu aynı zamana seyahat etmişti. Yani teknik olarak Julie hiçbir şeyi değiştirmiyor. Julie'nin eşikten geçişini ve bir önceki döngünün katliam gününe ışınlanmasını izliyoruz. Bu olay 1. sezonda küçük Victor'ın hayatta kaldığını gördüğümüz o meşhur an. Ancak bu sefer yeni bir şey görüyoruz. Sarı kıyafetli adam bir cesetle ziyafet çekiyor. Bu Julie'nin sarı kıyafetli adamı ilk kez görüşü. Sarı kıyafetli adam için de bu Julie'yi ilk kez görüşü olabilir. Henüz bilmiyoruz tabi. Önceki bölümde yaptığı gibi Julie ile burada durup konuşmaması veya onunla alay etmemesi de ilginçti. Bu da onu henüz tanımıyor olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca otelin adında da büyük bir değişiklik var. Star Magic. Bu isim günümüzde yok. Yani şimdiki zamanla 1. sezonun başlangıcı arasındaki bir noktada bu tabela yok edilmiş. Julie sonrasında alelacele kağıda bir şeyler yazıp Randall onu dışarı çekmeden tam zamanında yere fırlatıyor. Ancak ne yazık ki bir halta yaramıyor. Bunun onu tekrar denemekten alıkoymayacağını biliyoruz çünkü en sonunda babasının öldüğü ana hikaye yürüyüşü yapacak. Bu da bana sonunda kitap ayrıcı yöntemini çalıştırmayı başaracağını düşündürüyor. Ayrıca gizli işaretin yazılışında bazı farklılıklar fark ettim. Kitaptaki hikaye yürüyüşçüsü işaretine bakarsanız Julie'nin yürüyüşü sırasında yazdığıyla tam olarak aynı değil. Ek olarak korku içindeyken özellikle yapılması gerektiğini vurguladığı şeyi de yazmamış gibi görünüyor. Daha çok kağıdın üst kısmına yazmış gibi. Ama bunlar sadece küçük prodüksiyon hataları da olabilir. Ben bu kitap ayrıca meselesini ve açıklamasını oldukça kafa karıştırıcı buldum. Eğer atladığım bir şey varsa veya daha kolay bir açıklamanız varsa yorumlarda görmeyi çok isterim. Gelecek videolarda da bunu geliştirmeye çalışacağım bu arada. Sonra Kenny, Tabitha ve Ethan'la yerleşim yerine yapacakları yolculuğa hazırlanırken Alice de Fatıma ile vedalaşıyor. Hatırlarsanız burası 3. sezonda ürünlerin çoğu bozulduktan sonra kasaba halkını beslemek için kullandıkları mahsullerin olduğu yer. Ancak Fatıma o ürünleri çok lezzetli bulmuştu. Fatıma demişken o kadar kaçırma olayından sonra bu kadarcık yardım etmesi normal diyerek tüm o ağır toprak işini bizim Elgin'e yaptırıyor. Bölüm boyunca Fatıma'nın bu çamur dağını inşa etmesini izliyoruz ve Boyd'a bir golem yaptığını, daha doğrusu yapmayı planladığını söylüyor. Dini hikayesinde golem kilden yapılmış dev bir varlık, umudun sembolü ve insanların koruyucusu. Kenny haklı olarak Fatıma'nın ruh sağlığı için endişeleniyor. Boyd iyileşme sürecinde olduğundan yardım ediyorsa ne bok yerse yesin bırakın şunu diyor. Tabi sonrasında Fatıma kendisiyle doğurduğu yaratık olan Smiley arasında bir bağ hissedebildiğini söylüyor. Bu iki yönlü bir bağ. O Smiley'nin ne hissettiğini hissedebiliyor, dolayısıyla da Smiley de onun ne hissettiğini hissediyor. Bu yüzden Smiley'nin keyif aldığı o korkusunu dindirmek için kendisini daha az korkutacak bir şey inşa ediyor. Henry Victor'ın ağaçların haritasını çıkarmasına yardım ediyor. Bu Victor'ın ağaçların hareket ettiğine inandığı için 1. sezonda Ethan'ın ona yardım ettiği bir konuydu. Hareket eden ağaçlar Dale'in neden Tabitha'yı deniz fenerine götüren o uzak ağaçtan geçtikten sonra otel havuzunun duvarında olduğunu açıklayabilir. Bu arada sarı kıyafetli adamın görüntüsü hala Victor'ın zihninde ve Henry'yi onun çizimlerini gömdüğü yere götürüyor. Özellikle bir çizim sarı kıyafetli adamın annesini yani şişe ağacının yanında nasıl yediğini gösteriyor. Geçen bölüm eski karısının mezarında konuşurken Boyd bir zombinin saldırısına uğramıştı. Aslında tam olarak gerçek bir zombi değil. Bence bu daha çok zihninin içinde gerçekleşen bir şeydi. Tam bu olaydan önce Boyd bir yardım istemişti ve abimizin duası hızlı kabul oldu ve ona bir el uzandı. Ama bu el artık yardım eli mi orası belli değil tabii ki de. Bence bu olay onu kasabadan eve dönmenin tek yolunun bu olduğuna inanarak kasabayı kurşun yağmuruna tutmaya başlayan ve bu yüzden Boyd'un öldürmek zorunda kaldığı karısı Abby'nin anılarıyla dolu kutuyu açmaya itiyor. Dizide bu döngüyü ilk kez görmüyoruz. 1. sezondaki mağara çizimlerinde de buna yer veriliyordu ve dizinin genel teması olan tekrar eden döngüye işaret ediyor zaten. Bölümün sonuna doğru Boyd, Colony House'un merdiveninden inerken aynı yüzük görünüşe göre yok yerden düşüyor.
İçeride tıpatıp aynı sonsuzluk döngüsü var. Bunun üzerine ana kutusuna geri dönüyor. Colony House'da bulduğu yüzüğü masanın üzerine koyuyor ve kutudaki orijinal yüzüğün hala yerinde olduğunu görüyor. Ancak masaya tekrar baktığında yüzük çat diye kaybolmuş. İnsanların hikaye yürüyüşü yoluyla bir anda belirip kaybolabildiğini biliyoruz. Ya nesneler için de aynı şey geçerliyse? Burada Boyd'la etkileşime giren paralel evrenden gelen bir karakter veya bir tür hayalet gibi bir şey de olabilir bu arada. Ayrıca her neyse veya her kimse bunun Boyd'a yardım etmek istediğine inanıyorum. Ona bir ipucu vermeye falan çalışıyor. Ya karısıyla ilgili ya sonsuzluk sembolüyle ilgili ya da her ikisiyle alakalı bir şey olabilir. Yerleşim yerine giderken kanadı kırık bir kuş buluyorlar. Kasabada görülen tek kuşların kargalar olduğu düşünülürse bu oldukça tuhaf bir şey. Ethan gözyaşı gölünün onu iyileştireceğine inanarak kuşu yanına alıyor. Bu arada lokantada Christy ve Mariel Sofya'nın inancı hakkında tartışıyorlar. Bölüm yerleşim yerinin yakınındaki bu gölün kıyısında bitiyor ama asıl soru şu: burası gerçekten gözyaşı gölü mü? Tabitha'nın yaralı kuşun üzerine su döktüğünü görüyoruz ancak bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını öğrenemiyoruz. Çünkü Roger abimiz adında bir kasabalı tarafından sahnemiz kesiliyor. Roger gizemli bir göl ipi bulduğunda yapılması gereken en normal şeyi yapıyor ve ipi çekiyor. Bu hamle bir deniz yosunu yığınını ve ceset gibi görünen şeyleri açığa çıkarıyor. Ancak net bir görüntü yok. Orada tam olarak ne bulduklarını ermiş olmadığımdan da tahmin edemiyorum. Ama bunun için fragman inceleme bölümümüze geçiyoruz. Her kareyi incelemeyeceğim, sadece bu bölümde keşfettiğimiz bilgilere bağlam kazandırabilecek şeylere bakacağım. İşte gölde ortaya çıkardıkları şey. Sol üstte yerleşim yerinden gelen lağnaları görebiliyoruz. Deniz yosunları bu korkuluk benzeri figürleri kaplamış. Bunlar geceyi geçirecekleri yerleşim yerindeki kulübelere saldırırken göreceğimiz figürlerin aynısı. Eğer burası gerçekten gözyaşı gölü ise bu kesinlikle hayır alamet bir şey değil. Ethan muhtemelen babam beni neden saldıran korkuluk yaratıklarının olduğu bir göle göndersin ki diyecektir. Ayrıca gözyaşı gölünden önce örümcek ağı ormanından geçilmesi gerekiyor ki oradan da geçmedik. Bu sahnede ise Boyd Colony House'un bodrumunda ve bu bölümde polis ablamızı da görmedik. Belki o ya da Boyd karısının yüzüğündeki sonsuzluk sembolüyle bağlantılı bir şey bulmuştur. Jade ise burada mantarları aldığı zamanki kıyafetleriyle bu sefer tünellerde görülüyor. Bu muhtemelen bu gizemli çocuğu ve diğer çocukların kurban edildiği taş levhaların yanındaki yaratıkları göreceği kafasının içindeki bir yer olabilir. Her neyse, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler canlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.